Servus arkadaşlar, Almanya'da tır şoförü olarak birinci yılımı tamamladım. Ekim ayı bitiyor. Ekim ayın bittiği itibariyle artık bir yıllık Almanya'da tır şoförüyüm. Dedim ki bu birinci yılımı tamamladım. Bunun şerefine dedim bir video yapayım. Bir yılda neler öğrendim. İlk başlarda nelerde zorluk çektim. Ne zor geldi. Nasıl alıştım. Ne öneriyorum sizlere. Nelere dikkat etmelisiniz. Bu meslek yapmaya burada değer mi? Parasal konuda açıklamalarım olacak. Ve YouTube'da da bir yılımı tamamladım. İyisiyle kötüsüyle fena izlenmeyen videolarım var. Beklediğim hedefler vardı, ulaşamadım. Biraz altında kaldım. Onun hayal kırıklığını yaşıyorum şu sıralar. Ama yapacak bir şey yok. Kimseye de zorla beğen, zorla abone ol diyemem yani. Bunu zaten para için yapmıyorum, hobi olarak yapıyorum. Yine de İnsan bekliyor bir şeyler çünkü montajdır, video çekmesidir, zaman ayırıyorsun. Hafta sonunu buna ayırıyorsun 2-3-4 saatini. İnsan yine de ufak da olsa bir şeyler bekliyor. Bununla ilgili bazı yorumlar da geldi işte. Para için yaptım falan belli diye işte. Ama öyle değil. Neyse bu konuyu daha fazla uzatmayacağım. O yüzden diyeceğim bir şey yok yani. Videonun sonunda tekrar bu konuyu açacağım. Şu anlık burada kapatalım. Videonun konusuna girelim. Videoya başlayayım. Anlatayım bakalım. İlk yıl nasıl geçti? Ne öğrendim, ne hatalar yaptım? Ben yaptım, siz yapmayın. En azından ben bildiğimi paylaşıyorum. Benden sonra Almanya'da tırcı olacak arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum yani. Dikkat edilmesi gereken kurallar, işte hazırladığım park listeleri, bildiklerimi paylaşıyorum sizler için elimden geldiğince. Neyse, girişi çok fazla uzattım. Moral bozmaya gerek yok. Şimdi başlayalım videoya bakalım. Evet. Her zamanki gibi şimdi videonun başında neredeyim arkadaşlar? Almanya'da en çok sevdiğim otoyoldayım. 9 numaradayım. Nürnberg'e doğru gidiyorum. Haftayı kapatacağım yani kısacası. Günlerden cuma. 23 Ekim olması gerekiyor. 23 Ekim olması gerekiyor. Doğru hatırlıyorsam. Bir bakayım. Onda da datum yazmıyor lan. Doğru hatırlamıyormuşum. Günlerden 24 Ekim Cuma. Bu da yanlışsa artık ne diyeyim kendime. İşte Nürnberg'e 235 kilometrelik bir yolum kaldı. Burada durdum. Parkta kameraları ayarladım. Sonra dedim ki haftanın videosunu çekeyim bu hafta. Son birkaç gün, son 2 videomda hep Cuma'ya denk geliyor ve 9 numaraya geliyor. İlginç yani. Tesadüf. İlk günler ve adaptasyon süreci. Ehliyetimi aldım. İşte acemi olarak tıra başladım. Direksiyonun başına geçtim. Her şey çok karışıktı arkadaşlar. Çünkü daha önce kullanmamışsınızdır. Hadi sürücü kursunda kullanıyorsun ama orada boş. Yük yok yani. Bu arada çok deli bir rüzgar var arkadaşlar. Bilmiyorum size yansıyor mu yani. Kursunda boş kullandım. Yani o şekilde manevralar yaptım hep. Sonra artık işe başlayınca arkanızda yük oluyor. Yani bu tırın boş ağırlığı 15 ton normal geliyor ama yükleyince 40 tona kadar çıkınca işler değişiyor gerçekten. Aerodinamik işte dikkat etmeniz gereken birçok faktör vesaire. İlk zorlandığım şeyler arkadaşlar öncelikle birinci geri manevra. Gerçekten çok zordu. Çünkü tersine manevra yapmanız gerekiyor. Sola gitmeniz gerekiyorsa sağa doğru yapmanız gerekiyor ve hızlı yapmamanız gerekiyor. Çünkü tırın direksiyon açısı çok var. Çok da döndürmemeniz gerekiyor. Hani sola gitmek istiyorsanız sağa gitmek istiyorsanız sola. İşte dorseyi düzeltme var böyle rampalarda. Yılan çizme işte. Sol sağ tekrar orta. İşte dorseyi şeye kaçırma, sola atma,
atma gibi işte mesela. Sağ atacağınız zaman sağ, sol, orta yapıyorsunuz. Sol atacağınız olsa bunlara dikkat etmeniz gerekiyor işte. Geri manevra kısacası çok zordu arkadaşlar. Terletiyordu beni gerçekten. Sonra ikinci taco. Şu anlamda zor, karışık geliyor yani. Haftalık işte kaç pauza yapmanız gerekiyor? 2 haftalık boğmanız gerekiyor. İşte günlük neye dikkat etmeniz gerekiyor? Saat başlangıcı not almanız gerekiyor. İşte total 12 saat, 15 saat çalışma var, 12 var. Mesela 13 saat 1 dakika olunca total 15 yapmış oluyorsunuz. Böyle ufak tefek detaylar vardı. Bunları öğrenene kadar biraz kendi başıma bir bocaladım zaten. Hatalar da yaptım. Fabrikalara gidince işte daha önceki işimden dolayı, İngilizce çalıştığımdan dolayı Almancam çok iyi değildi. İlk başlarda biraz da dilin zorluğunu çektim. İşte yük indirme, yük alma, bu kelimeleri ezberleme, yeni terimleri öğrenme. Bunlara zaman ayırdım. Bunlar zor geldi. Çünkü fabrikaya gidiyorsun, binayı bulmak var, konuşmak var. İngilizce bilmiyor herkes. Ben İngilizce konuşmaya çalıştım, olmadı. İşte rampa söylüyor, böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. İşte yük nasıl yüklenir, nasıl sabitlenir. Bunlar zor gelmişti arkadaşlar. Yani 3 ay bir gibi süreçte alıştım arkadaşlar. İlk 3 ay çok zor gelecek. Buna hazırlıklı olun. Çünkü burada her şey sistemli yani. Sisteme adapte olmanız gerekiyor. Adres ezberlemeniz gerekiyor işte. Adres ezberlemeniz gerektiği hani tahmince yol bilmeniz gerekiyor hani. Kayıt ofisleri nerede olur, işte hangi otobanda nerede trafik olur vesaire, bu detaylar işte zamanla öğreniyorsun. Ama bu ilk 3 ayı atlatınca artık sisteme adapte oluyorsun ve işin kolaylaşıyor, rahat bir şekilde yapıyorsun. Ve en sevdiğin de ne oluyor biliyor musun? En sevdiğim aynı fabrikaya tekrar gitmek. Ne iş yapacağını biliyorsun. Bir de eskiden de tabii, şimdi Doçaban'da değil ama eski piyasada çalışırken, günlük işte eve dönerken ya da bir gün tırda kalıp sonraki gün eve dönerken en çok sevdiğim fabrika hemen otobanın kenarında olan fabrikaydı. Müthişti arkadaşlar. Çıkıyorsun 3 kilometre sonra fabrikadasın. Ve acemilik döneminde en sevdiğim de geniş fabrikalardı. Şu an artık çok şükür her türlü manevraya alıştım. Tek ekleme yapayım. Şimdi binek araba kullanmışsın. Bir anda 20 metre araç kullanıyorsun. 4 metre uzunlukta, 2.55 genişliğinde. Hani kafanda biraz arabanın boyutlarına alışman gerekiyor. Biraz açı olayını anlaman gerekiyor. İşte buradan döner miyim, dönmez miyim? Dönersem nasıl dönerim? İşte fabrikaya gittiğin zaman da rampaya nasıl yanaşırım? Az çok kafanda böyle kroki çizmen gerekiyor. Hemen bu rampaya şöyle yanaşırım işte. Buradan soldan girerim rampaya doğru, sağa doğru böyle uzarım, geriye doğru kolay bir şekilde gelirim. Ya da biraz daha alan dardır, işte sola doğru gidersin ileri, ondan sonra sola gidersin, sağa doğru çıkıntı yaparsın, sonra durursun, sonra sola doğru geri gelirsin. İşte bu detaylar yani. Zordu ama ilk 3 ayda çok şükür hepsini atlattım. Sonra zaten işe alıştım. 6. ayın sonunda da zaten artık Doçaban'a geçtim. Doçaban'da da şu an 4. ayım. Yani Doçaban'da 4 ayda artık tırla en dar yerlere, en dandik manevralara, zamazingo yükler, yük nasıl bağlanır işte, başka çeşit yükler, ağır yükler, metal yükler, hareketli yükler, bunların hepsini tecrübe ediyorum yani. Çok şükür de 1. yılımı tamamladım. Çalışma koşulları ve günlük rutin. Almanya'da büyük firmada çalışırsanız her şey sistemli. Bir haftalık programınız önceden disponetler tarafından planlanıyor. Ona göre zaten yola çıkıyorsunuz yani. Ona göre size yüklere devamlı günlük atıyorlar yani. Olağanüstü bir şey olmadığı sürece de, sizde de bir şey olmadığı sürece. Burada işte en önemli, yani ben şpedisyon olarak çalıştım. Lojistik için konuşmuyorum. Şpedisyonda her zaman öncelikle ilk termin çok önemlidir. Sabah termini. Ona geç kalırsanız bütün gününüz yanabilir yani. Alt üst olabilir. Her şey gecikir. O yüzden şpedisyonda çalışırsanız
ilk termine her zaman 30 dakika önceden gitmeye bakın. Kaçırmayın yani. Burada çünkü her şey planlı. Sabah çıkış saatin, işte orada kaçta olman gerekiyor, ona göre mola yapacaksın. Onlar hepsi hesaplanıp ona göre zaten sana rota veriyorlar. Ona göre saat veriyorlar yani. Olur da giderken kazaya denk geldi, yol kapandı, onu da hemen anında şirkete bildirmek zorundasın. Onda senin artık yapabileceğin bir şey yok. Benim başıma geldiği var yani birkaç kez. Geciktiğim oldu yani 40 dakika 30 dakika. Erken çıkmama rağmen kaza olmuş. Kaza 5 dakika önce olmuş. Ben de girmişim. Bildirim sonradan geliyor. Çıkış da yok. Alternatif de yok. Kalıyorsun o zaman işte. Ona yapacak bir şeyin yok yani. Bu sistem ilk başta sıkıcı gelebilir arkadaşlar. Bana da gelmişti. Tuhaf gelmişti. İşte ayarlıyorlar turu, rapor veriyorsun. Böyle geciktim falan hani. Ama bu da olmak zorunda. Çünkü kendi kendini denetleyen bir sistem yani. Çünkü geç kaldığını bildirmek zorundasın Disconnect'e. Disconnect'te müşteriye bildirecek. Müşteri de ona göre bilecek yani. Art niyet aramayacak. Olabilir çünkü bunlar. Tır bozulabilir. İşte bunlar yol etkenleri. Kış koşullarında işte daha ekstrem olabilir. Kazalar artıyor. Yerler ıslak. Hava şartlarından kaynaklı. Zamanında bildirirsen herhangi bir sorun yaşamazsın. Ama sisteme ilk başta adapte olmak sıkıcı geliyor gerçekten. Bunaltıyor. Başka aklıma gelen çalışma rutiniyle alakalı arkadaşlar. Yok yani, anlattıklarım bu kadar. Burada haftalık sistemli bir şekilde çalışıyorsun firmada. Büyük firmalar için konuşuyorum bunu. Ben büyük bir firmada çalışıyorum. Gayet güzel ve işleyen bir sistem var. Ve bunun sonunda en sevdiğim, günün sonunda bütün teslimatları yapınca, işte teslimatımı yapınca, yükümü alınca arkadaşlar, akşam pauzaya durunca en sevdiğim an yatağıma girmek, uyumak ve dinlenmek yani. Keyifli oluyor. Zaten yoruluyorsun. Bir de güzel yer bulursan sessiz, sakin, 10 numara mışıl mışıl uyuyorsun. Artık tırda uyumaya da alıştım yani. Başlarda bak, tırda uyumak da zor gelecek. Bunun da bilgisini vereyim. İlk maddede unuttum. Tuhaf yani, kendi yatan gibi olmuyor. Başlarda tırda uyumak da zor gelecek. Tırda yemek yapmak da zor gelecek. Bulaşık yıkamak da zor gelecek. Aklıma gelmişken şimdi burada söyleyeyim. Ama bunlar en sevdiğim an, yemeğimi yiyince, bulaşığımı yıkayınca, elimi yüzümü yıkayınca en keyif aldığım an bu yatağa geçip uyumak günün sonunda. Diğer bir en sevdiğim gün de Cuma günü geldiğinde eve gitmek. Biliyorsunuz ya da bilmeyenler için söyleyeyim. Almanya içinde uzun mesafeli taşımacılık yapıyorum. Pazar gece çıkıyorum. Cuma öğlene kadar, akşama kadar tırdayım yani. Bazen de cumartesi de kalabiliyorum. Kazanç ve harcamalar. Her meslekte olduğu gibi en çok sorulan soru arkadaşlar, ne kadar kazanıyorsunuz ve para. Maalesef dünyada herkes para için yaşıyor ve sevdikleri için yaşıyor diyeyim yani. Şimdi buradan kamu spotu gibi olacak ama bu detaya girmeyeyim. Ben konumuza döneyim. Almanya'da tır şoförlüğü iyi kazandırıyor ama burada da giderleriniz var yani. Örnek kiranız, mutfak masrafınız, araba sigortalarınız, gezmeniz, içmeniz, yemeniz, tatil yapmanız vesaire, aklıma gelenler bunlar yani. Bunu her defasında söylüyorum arkadaşlar. Google'a LKW-Fahrer Gehalt yazdığınız zaman zaten aşağı yukarı size bir şeyler söyleyecek. Ben piyasada olanı söylüyorum. 2500 euro ile 3500 euro arası. Ne kadar çok uzun çalışırsanız, özel yükler taşırsanız ve ADR olursanız 4000'e kadar çıkabilir. Gece çalışırsanız farklı olur, gündüz çalışırsanız farklı olur. Zaten tırcılar yarı gece, yarı gündüz çalışıyor. Bu söylediğim rakamlar bütün vergi sınıflarına giriyor arkadaşlar. Ben onların ortalamasını söylüyorum. Net bu para demiyorum. O aralıkta.
Ona göre hesabını kitabını yapacaksın. Bekarsan yine o. Evliysen, hanım çalışmıyorsa ekstra çocuk parası var işte 255 euro mu ne? Onu hesap edeceksin ona göre. Hanımın çalışırsa yarın öbür gün o zaman işin rengi daha farklı olur. Bu konuda yorum geldi geçenlerde bana. İşte Almanya'da o paralar... yok, gerçi bu ortalamasında bir fiyat söylemişti arkadaşın teki. Ama piyasayı Bulgaristan ve Polonyalı Çek Cumhuriyeti şoförler öldürüyor diyor. Şimdi arkadaşlar ben Bulgaristan doğumluyum, Bulgaristan göçmeniyim. Ben buraya herhangi bir vize işlemi uğraşarak gelmedim. Tamamen Bulgaristan vatandaşlığını kullanarak geldim. Ama Bulgaristan'da da artık, bak Bulgaristan için konuşuyorum. Tırcıların maaşları euro üzerinden. Ve bu dediğim paraları veriyorlar artık şirketler. O eskiden de internet çağı olmadığı dönemde 1500'e 1000 euroya şoför çalıştırmak. Ama artık şartlar değişti. Onlar orada yaşayanlar da şoför bulamıyor. Avrupa maaşlarını veriyorlar yani mecburen. Piyasayı düşürenler şu an Özbekistan'dan gelenler, Hindistan'dan gelenler, Pakistan'dan gelen şoförler arkadaşlar. Bir de Afrika tarafından gelen göç dalgası. Piyasayı artık bunlar düşürüyor. Herkes ucuz bir işçi peşinde. Ama ucuz işçi de şirketi zarara uğratabilir. Çünkü dil, iz bilmeyen hayatında ilk defa buraya gelen bir şoför burada o kadar başarılı olamaz yani. Zamanla başarılı olur. O da sisteme alışınca o da o paraya çalışmaz. Herkes bir şekilde emeğinin karşılığını ister piyasada, neyse o yani. Ya şimdi demeyin o paralara da bu iş yapılmaz falan vesaire demeyin arkadaşlar. Şöyle diyeyim, firmaya ortak değiliz. Bu paraları bilerek bu mesleği seçiyoruz. Ya da ben seçtim, kendi adıma konuşayım. Ben araştırdım. Ona göre karar verdim. Ona göre girdim bu mesleğe yani. Yapılmazsa o zaman sen başka bir meslek yap. Diyeceğim bir şey yok. Bunun polemini uzatmak gerek yok yani. Firma sahibiyle birebir kazanamazsın. Firma sahibi yatırım yapıyor, tır alıyor. Bilmem ne yapıyor. Tırın bakımından sonra mesuliyet olduğu birçok şey var yani. Sen sadece malı teslim etmek, tır bozulduysa zamanında bildirmek, sonra işte tatil zamanı geldiyse tatili önceden bildirmek, ona göre şey yapmak yani. Sigortaların bilmem nelerin her şeyi zaten ödeniyor yani. Senin sadece sorumlu olduğun tırı sürerken dikkat et, kazaya karışma, malı koru, malı teslim et zamanında. Bu kadar arıza olduğunu bildir. Bu geri kalan her şey sigortan, primin, işte her şey ödeniyor. Tercih meselesi. Yarın öbür gün kendi tırını alırsın. O zaman anlarsın ne kadar bir stresli, ne kadar bir sorumluluk sahibi olduğunu. Her şeyin sonunda arkadaşlar şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İstikrarlı çalışırsan Türkiye'ye göre daha iyi bir yaşam sürersin burada. Ben şunu demiyorum size. Siz tırcı oldunuz, karar verin, milyoner, milyarder, zengin olacaksınız diye söylemiyorum. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece garanti bir meslek. Kaza, bela, herhangi bir şey gelmezse emekli olana kadar bu işi yapabilirsiniz. Düzenli kazanç kapısı yani. Bu kadar yani. Parasal anlamda söyleyeceklerim. Almanya'da tırcılığın iyi yanları ve kötü yanları. İlk önce negatiften başlayayım arkadaşlar. Sonra pozitife doğru gideyim ki moralimiz düzelsin. İlk önce hani negatifi üzerimizden atalım yani. Öncelikle arkadaşlar her meslekte olduğu gibi bu meslekte de her şey toz pembe değil yani. Uzun yol yaptığınızda yalnızlık bazen ağır geliyor. Sıkıcı oluyor. Uykunuzu almış olsanız bile uykunuz gelebiliyor. Müzik dinle de bir yere kadar hep devamlı. Ondan da sıkılıyorsunuz. Sonra bazen işinde gitmiyor, yük sıkışıyor trafikten kaynaklı. Sonra kısa pauza yapmanız gerekiyor. Park yeri bulamıyorsunuz. Bazen sıkışıyorsunuz, tuvalet denk gelmiyor. Sonra işte duş almanız gerekiyor, duş alamıyorsunuz.
Kendi yemeğini yapıyorsun. Bulaşığını yıkıyorsun. Günün sonunda bunları yapmak, zaten tır sürmüşsün, yorulmuşsun, zor geliyor açıkçası. Sonra işte kış ayları özellikle zor geliyor. Şimdi tırın içinde, içerisi sıcak. 10 numara. Yağmur da yağıyor, ıslanmıyorsun. Ama malı indirmek için dışarı çıkıyorsun. Islanıyorsun. Eksi derece oluyor, üşüyorsun. Ne kadar da hani ona göre de giyinsen ister istemez o soğuğu hissediyorsun yani. Yani geçen gün benim başıma geldi. Münih'te yüklemedeyim Doçaban'da. Biraz böyle eğimli duruyorum sola doğru. Yağmur başladı işte. Yağmur yağıyor. Rüzgar da var deli gibi. Abi neyse yüklüyorum. Tam böyle spanzeti gerdireceğim, böyle çat çat yapacağım. Bir rüzgar esti. Dorsenin çatısına biriken su direkt olduğu gibi başımdan aşağı bir döküldü. Resmen duş aldım yani o an. Böyle şeyler olabiliyor. Trafikte kalıyorsun tırla. Şehir içine giriyorsun. Dikkat etmen gerekiyor dönüşlerde. Stres oluyor bu ister istemez sana. Rahat olamıyorsun. Zorluk olarak, son olarak arkadaşlar, iş güvenliğine dikkat etmen gerekiyor. Olası bir sakatlık yaşama yani. Ters hareket de yapma, ani de olma, hızlı da olma yük indirirken şey. Çünkü benim bu hafta pazartesinden itibaren inanılmaz şekilde belim ağrıyordu. Şu an çok şükür geçti. Perşembe akşam ben Nürnberg'e düştüm. Hemen gittim eczaneye, krem aldım, sürdüm. Gerçekten o çok iyi geldi. Kendimi toparladım yani. Ters bir hareket yaptım. Muhtemelen o yüzden oldu bu iş. Hani reflektörlü işte, reflektörlü mü diyeyim artık, parlayan mont mu, işte o tarz şeyler giy. İş ayakkabısında her zaman giy. İş güvenliğini bu meslekte hafife alma. Dikkat et yani. Yolda da sürerken hızlı olma, fark etmiyor. Yağmurlu hava, güneşli hava, her mevsimde. Her zaman dikkatli ol yani. Dikkat et. Ne yavaş git ne hızlı git. Sadece dikkatli bir sürücü. İyi yanları arkadaşlar. Benim bu mesleği seçmemdeki en büyük nedenlerinden bir tanesi, sürekli başınızda insan yok abi. Tamam, GPS ile takip ediliyorsun. O olacak. Sen malı zamanında teslim edersen, zamanında doğru düzgün molalarını yaparsan, trafikleri de zamanında bildirirsen kafana ağrımaz. Tırı sürerken müziğini açarsın. Etrafı izlersin. Şu an olduğu gibi böyle güzel manzaralar görüyorsun. Değişik değişik yerler görüyorsun. İstediğinle konuşursun. Ararsın telefonla. Telefon görüşmelerini rahat yaparsın. Kahveni yaparsın. Belki yeni kolegalarla tanışabilirsin mola yerinde. Yeni yollar görürsün. Almanya'yı keşfedersin. Avrupa'yı keşfedersin. Ben gibi işte bir hafta sonu kaldım. Flensburg'u gezdim. Onun gibi işte. O videomu da izleyebilirsiniz. Bayağı aşağıda ama neyse. Neyse, video önermeyeceğim izlemek için. Sadece konuyla konuşacağım. İyisiyle, kötüsüyle iyi bir kazanç kapısı arkadaşlar. Bir de seçmelerine. Garanti yani. Emekli olana kadar çalışabilirsin. Emekli olduktan sonra iyi bir emekli maaşın olur. Almanya'da sistemli bir meslek. Ne zaman izin yapacağını biliyorsun. Ne zaman tatile gideceğini biliyorsun. Herhangi bir sorun olmuyor yani. İptal olmaz, şey olmaz, geri çağırma olmaz. Sonuçta firmada bir sürü alternatif şoför var yani. İyi yanlarında son olarak diyeceğim arkadaşlar aklıma, iş saatinde iş, tatil zamanında tatil. Bu kadar basit yani. Tüm günün sonunda arkadaşlar, iyisiyle kötüsüyle bu meslek seni sabırlı ve planlı bir insan yapıyor ve dikkatli bir sürücü oluyorsun. Bir noktadan sonra artık yol okumayı öğreniyorsun. Almanya'nın haritasını da ezberliyorsun. Hangi otoyol nereye bağlanır? Nerede trafik olur? Nerede olmaz? Bunlar işine yarar yani. Almanya'da olsa gezmeye gittiğin zaman, tatil yapacağın zaman. Önemli bilgiler yani. Avrupa'nın ya da Almanya'nın coğrafyasını keşfediyorsun yani. Tavsiyelerim.
Mesleğe başladığınız zaman ilk 3 ay veya 6 ay zor gelebilir arkadaşlar. Neden bu mesleği seçtim? Pişman olabilirsiniz. Hatalar sizi yıldırabilir. Ben mesela özellikle Dorset'e geri parkta rampaya yanaşmada çok zorlanıyordum. Sinirlerim bozuluyordu. Kendimi mal gibi hissediyorum kısacası. Ama videolar izleyerek yaptığım hataları fark edince, sabırla, kendime inanınca ve bu işi yapabileceğim inancım tekrar kendine geldiğinde günün sonunda bir yılı bu meslekte tamamladım. Geldiniz Almanya'ya ya da burada yaşıyorsunuz, evlilik yoluyla geldiniz ya da vizeyle geldiniz, işte zaten tecrübeli tır şoförüsünüz olabilir ya da yeni başlayacaksınız. Tecrübeli olsanız bile Türkiye'deki sistemle buradaki sistem çok farklı, dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen pes etmeyin arkadaşlar. Sabırlı olun. Hata yaptığınızda stres yapmayın. Sakin olun, derin nefes alın. Tako, mola, yükleme, bunları iyicene öğrenin. Hata yapmayın bunların, çünkü çok ciddi bir cezası var. Burası Almanya. Polis işte ben yeni başladım bilmiyordum falan dediyseniz adam direkt vereceği cevabı size söyleyeyim. Benim sorunum değil. Kitaptan öğrenseydim ya da bilseydim. Bu kadar basit. Kullanacağınız tıra iyi bakın. O da size iyi bakar. Arızası varsa zamanında bildirin şirkete. Önlem alın. Benim görüşüm, her fırsatta yeni güzergahlar deneyin. Yeni güzergahlar size ekstra bir şey katar. Yeni şeyler öğrenirsiniz. Özgüveniniz artar yaptıkça. Benim mesela Almanya'da şu an bütün şehirlere uğramışım. Geçen baktım Google Maps'e. Bir Bremen tarafına gitmemişim. Buradan da şirkete sesleniyorum. Bir Bremen tarafına bir ara yük bulun da beni gönderin. Orayı da tamamlayayım. Bu iş bitsin artık tamamen. En önemlisi arkadaşlar, işinize saygı duyun, isyan etmeyin. Almanya'da sistem seni zaten ödüllendiriyor. Sadece işinizi ciddiyetle yapın. Sonuçta bu tırlarda tako var. Performansınız, her şeyiniz kayıt altına alıyor. Teslimatlarınız, yaptığınız iş, şikayet gitmiyorsa şirkete zaten iyi bir şoförsünüz. Bu işi severek yaptığınız ortaya çıkıyor yani. Aklıma gelen bunlar arkadaşlar, tavsiyelerim. Tekrar söylüyorum. Günün sonunda yaptığınız işe saygı duyun, isyan etmeyin. Zaten zamanla her şey kendiliğinden gelecek. Toparlamak gerekirse arkadaşlar, iyisiyle kötüsüyle böyle bir yıl geçti. Birinci yılımı tamamladım yani. Yeri geldi isyan ettim. Yeri geldi yalnızlık ağır bastı. Ama günün sonunda şu işimi severek yaptım, saygı duydum. Ve şu an gelindiğim noktadan gayet mutluyum yani. İyi ki de bu mesleği seçmişim. Daha önce başlamalıymışım yani. Herkes üniversite mezunu olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ben de isterdim masa başında çalışmayı. Ama bazen hayat şartları imkan vermiyor. Ya da yeteneğim mi yok diyeyim. Ya da vardı ben mi değerlendiremedim. Şimdi pek ona giremeyeceğim ama şu an geldiğim noktada daha önce bu işe başlamalıymışım dediğim oldu yani. Kesinlikle daha önce başlamam gerekiyormuş. Ama artık geç değilmiş. Bundan Kasım 24'te yaşım 34 olacak. 35'e doğru gideceğiz. İyisi kötüsüyle bir yılı tamamladım. YouTube konusuna girmek istiyorum arkadaşlar. YouTube'a ben başladım çünkü ben daha önce grafik tasarım okuyordum. Oradan bu video işte montaj, Photoshop falan filan biraz haşırdım yani. Biliyordum az çok. Altyapı var yani. Hobi olarak başladım. Sonuçta bir sürü kilometre yapıyoruz. Bu kilometreler nasıl bitecek? Bu yollar nasıl bitecek başka türlü? Sürekli müzik dinle ya da telefonla birilerini arayarak da bitmez yani bu iş. En azından dedim ki ben seçtim bu mesleği. Bu mesleği iyi tanıtmaya çalışayım dedim. Bilgilendirmeye çalışayım dedim. Almanya'da tırcı nasıl oluyor? Nasıl bir yaşam sürüyor? Değer mi? Pişmanlık falan vesaire diye. İşte mesleğin iyi yanlarını, kötü yanlarını. Her şeyi elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Öğrendiklerimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Yani para kazanmak için girmedim. Şimdi gelen bazı yorumlar oluyor. İşte bir anket düzenledim. O ankete de oy verin. Şuraya resimler ekleyeceğim. Gelen yorumu da ekleyeceğim.
Motivasyonum kırıldı şu sıralar. Neden kırıldı? Çünkü izlenmem kötü gidiyor yani birkaç aydır. Hani emek veriyorum, zaman ayırıyorum, montaja zaman ayırıyorum. İnsan en azından iyi kötü böyle biraz karşılık bekliyor hani izlenme, beğenme konusunda olsun işte iyi ve kötü yorum. Kötü yorum da olabilir, iyi yoruma da ona da razıyım. Ama demek ki beceremiyorum yani. Ona kapıldım artık. Yani ya kendimi kamera karşısında ifade edemiyorum doğru düzgün. Ya da bana uygun değilmiş diyorum. Konuşmayı yapamıyorum. Hani o heyecanı size mi aktaramıyorum ya da çok yapmacık mı olmak gerekiyor kamera karşısında? Sürekli böyle heyecanlı mı konuşmak gerekiyor? Onu da anlamadım yani. YouTube algoritması neye göre öneriyor bu işleri? Yani ben bunu YouTube'a para kazanmak için girmedim arkadaşlar. Buradan milyoner, zengin olamazsın. Mr. Beast değilim ben sonuçta. Onlar büyük ekip ve şey için. Ben hobi amaçlı. Hem eğlence hem yeni bir çevre olur, arkadaş olur. Hem de referans olsun dedim. Tırcıyım çünkü. Yarın öbür gün başka iş olur, başka bir işe girelim, başka bir firmaya transfer olursun. Her şey olabilir bu hayatta. Hani referans olsun diye kayıt altında bulunsun istedim. Bir de hatıra kalsın yani. Yarın öbür gün yaşlanınca en azından gençliğimi izlerim yani. Öyle planlayarak girdim yani YouTube'a. Motivasyonum kırıldı. O yüzden de bırakmayı düşünüyorum gibi bir şeylerim var yani. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bırakmak derken artık Türk kanalını bırakma kararı işte. Çünkü gelen tepkilere bakınca hani insanlara da pek fazla şeye girmek istemiyorum. Kavga falan vesaire. Yapamadığımı düşündüm Türk kanalını. Sürekli de video atamam size yük çalışırken arkadaşlar. Yük taşırken. Nedenini gelirsem biz Almanya'da aktif çalışıyoruz. 300 kilometre gidiyoruz, sonra şehir içine giriyoruz, yük indiriyoruz falan. Hani zor oluyor gerçekten. Kolay değil yani. Kameraları yönetmek, işte onu yapmak, bunu yapmak, kafanda kurguyu durmak. Hani şehir içine giriyorsun, dikkat etmen gereken birçok şey var. İşte Doçabanlarda çekim yapmak yasak. O yüzden pek böyle yük videoları da atamıyorum. Olmuyor yani işin stresi, işin işleyişi. İşi geciktirmek istemiyorum YouTube için. O yüzden daha çok böyle anlatım, eğitici tarzına döndü biraz daha son videolarımdan sonra. Öyle de devam edecek gibi duruyor şu an. Eğer devam edersem, motivasyonumu bulursam. Şu an organik 1600 abonem var arkadaşlar. Ama en kötü 800 ya da 1000 izlenme almam gerekiyor ama son videolarım 1000'e yaklaşmıyor. O beni çok üzdü arkadaşlar. O yüzden motivasyonum kırıldı yani. Türk videolarım devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama YouTube'u bırakmayacağım. Yabancı kanal üzerinden devam edeceğim. Sadece POV çekimler yapacağım. Sürüş çekimleri sessiz, sadece tırın sesi, retardar sesi. Hiç konuşmayacağım. Teslim ettim, gittim rotalar işte köy yolları 20 dakikalık, 30 dakikalık, 1 saatlik sürüşler falan yapmayı planlıyorum. Kanalın ismini vermeyeceğim arkadaşlar. Umarım karşınıza çıkar. Oradan da takip edersiniz. Şimdi buradaki aboneleri oraya aktarmak istemiyorum. Kimseyi artık zorlamak istemiyorum. Abone ol, videoyu beğen falan. Bu videomdan sonra bir daha asla ne abone ol, ne videoyu beğen, yorum yap kesinlikle demeyeceğim arkadaşlar. İçinizden artık izleyenlerin geliyorsa yapar, yapmazsa da, beğenmezse de, abone olmazsa da canı sağ olsun. YouTube'la ilgili diyeceklerim bu kadar. Fazla uzadı bu video. Artık kapatayım arkadaşlar. Haftayı da kapatayım. Yola odaklanayım. Evime gideyim. En azından Cuma günü bunu erken bitecek. Tır alışverişimi aradan çıkartayım. Cumartesine bırakmayayım. Cumartesi ev alışverişime odaklanayım. Eğer siz de Almanya'ya tırcı olmak istiyorsanız, gelmek istiyorsanız ya düşünüyorsanız korkmayın. Bu meslekte olağanüstü bir dil bilgisi gerekmiyor. A2, B1 burada her şartta iş görürsünüz. Ve düzenli bir kazanç sağlarsınız. Zengin olursunuz demiyorum bak, milyoner olursunuz da demiyorum. Düzenli kazanç kapısı. İyi ve kötü yanlarını da saydım. Orada artık kafanda dengen neye yatıyorsa, tartın neye uygunsa karar ver ve gir veya girme. Girdiğinde de karşına çıkabilecekleri anlattım ben sana. Ben yaşadım.
birebir tecrübeye anlatıyorum yani size. Bunlar gelebilir. Ona göre düşünüp ve karar verirsiniz diye düşünüyorum artık. Ha, meslek çok kolay bir meslek değil. Zor da bir meslek değil. Zengin olmazsınız ama iyi bir düzenli ve gelir kapısı olur. Ona göre yaşarsınız. Kısacası benim görüşüm arkadaşlar, iyisiyle kötüsüyle emeğinizin karşılığını veren bir meslek. Benim daha bir yılım bitti. Ben daha yolun başındayım. Daha tırcılıkla alakalı yapacağım birçok proje var. İnşallah zamanla bunları gerçekleştirebilirim. Yaptığım işi seviyorum. Yaptığım işe saygı duyuyorum. Bundan sonraki emekli olana kadar da bu meslekte devam artık. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.